Nasıl? Belli oluyor mu çocuklar? Yok abi. Tabii bu arada soru şu, Türkiye'de niçin bu kadar çok Çinli var? Türkiye'de bu kadar Çinlilerin ne işi var? Çok iyi. Çok iyi. Onların yeni yıl, Çinlilerin yeni yıl takvimi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ilginç bir şekilde bu yılı Çin yılı ilan ediyor. Şu lafı tekrar söyleyeyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilginç bir şekilde bu yılı Çin yılı ilan ediyor. Ve müthiş bir sübvansiyonla Çin'den anormal bir şekilde turistler. Evet, gireyim mi? Tabii ki bu Çinli turistlerin bir kısmı, oldukça büyük bir kısmı da Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de seyahat etmeye başlıyorlar ve genelde Türkiye'nin görülecek yerleri olarak işte Kapadokya'dan başlıyorlar, Pamukkale'ye, Ege bölgesinden İstanbul'a varıyorlar. Bunların arasında kendisini iyi hissetmeyenler, gribal semptomu olanlar, bunlar tabii bu seyahatleri esnasında sağlık merkezlerine, hastanelere başvuruyorlar. Ve o dönemde aslında daha sonra koronavirüs salgını olacağını anlayacağımız hastalığa sahip turistler bu hastalığı bulaştıra İstanbul'a kadar ulaşıyorlar. Ve o dönemde o kadar çok zatürre vakalarında artış oluyor ki normalin üstünde nefes darlığı vakaları, grip bulguları ve bir takım zatürre vakalarıyla karşılaştıklarını görüyoruz. Ben de o ayda bizim enfeksiyon kliniğine böbrek enfeksiyonu nedeniyle yattım. Ateşlerim yükseliyor vesaire ama böbrek enfeksiyonunda ateş yükselir. Ve tomografi bile çekilmesi düşünülmedi çünkü yani hep bize gelmez diye kendimize kondurmuyoruz. Retrospektif olarak şu an baktığımda yani geriye dönük baktığımda kesin ben o dönem o Çinlilerden gelen virüslerle birlikte Covid'i o şekilde geçirdim diye düşünüyorum. Türkiye'de bununla ilgili Sağlık Bakanı'nın ilk kamuoyuna yaptığı açıklamalar 22 Ocak tarihinde Anadolu Ajansı'nın editör masası programına katılarak başlıyor. Dünya gündeminde çok yeni bir konu var, sıcak bir konu. Çin'de ortaya çıkan bir virüs. Ama o dönem öyle bir dönem ki gerek bakanlık olsun, gerek Türk kamuoyu olsun bu hastalık bize gelmez, bizden uzak, nasıl olsa Çin'de başladı bu, bize gelmeyecek havasındalar, oldukça duyarsız bir tavırdalar. Elbette bu süreçte adeta virüs ülkemize gelmekte niye geç kaldı diye dizlerini dövenler, yalan haberlerle milletimizin moralini bozmaya, kaos çıkarmaya çalışanlar da çıktı. Bir kere işte Çinliler Ocak ayında dünyayı haberdar etmişler. Böyle küresel bir salgın var ve bu salgın dünyayı etkileyebilir demişler. Bizden önce İran'a ve İtalya'ya uğramış bu. O ülkede cayır cayır yakıyor sokakları. Türkiye'de aynı ay kriz masası kurmuş aslında. Bilim kurulu oluşturmuş, kriz masasını kurmuş. Dolayısıyla biz böyle bir virüsün varlığını biliyoruz. Fakat yine de bize gelmez bakış açısı sebebinden çok da fazla kale alınmıyor. Fakat çevre hastanelerden şüpheli numunelerin gönderilmesi başlıyor ve bu şüpheli numuneler Sağlık Bakanlığı'nda çalışılmaya başlayınca bakıyorlar ki bazı testler pozitif çıkıyor. Ama burada enteresan bir şey oldu. Sağlık Bakanı kendi inisiyatifiyle bu testlerin sonuçlarını negatif olarak değerlendirmeye aldı. Ben Sağlık Bakanı'nın müthiş bir risk aldığını düşünüyorum. Bakanın şu an koronavirüs denme durumunun olmadığını. Ve bu 21 Ocak'ta ilk testi pozitif çıkan hastayı apar topar Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla Wuhan'a geldiği yere geri gönderiyorlar. Bununla birlikte bu hastaya ilgili olarak bir takım basın kuruluşları bakana sorular soruyor.
Bakan hiçbir zaman bu hastanın testinin pozitif olduğunu söylemiyor. Şüpheli hasta Wuhan'a gönderildi diyerek bu işin üstünü örtmeye çalışıyor. Bizim şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah kendisini Çin'e sağlık personelimizle birlikte gönderdik. Bu arada ağırlaşan hastalar oluyor, hayatını kaybeden hastalar oluyor ama hala Sağlık Bakanlığı bu bilgileri kamuoyundan gizliyor. Doktorlar aralarında konuşmaya çalışıyorlar çünkü bu bulaşıcı hastalık. Pandemi servis sorumlu hekimi Doçent Doktor Yusuf Savran. Bu videoyu bir ihtiyaç üzerine çekmeye karar verdim. Özellikle sağlık personelinin de artan vaka sayılarından rahatsızlığını dile getirmeye başlaması. Türk Tabipler Birliği'nin rakamları da ortaya dökülmeye başlayınca Sağlık Bakanı vakaları açıklama kararı almak zorunda kaldı. Hazır mıyız? Tabii bununla birlikte IMF de Covid-19'dan etkilenen ülkelere 50 milyar dolar yardım yapılacağını açıkladı. Biz de arkadaşlar aramızda şaka yapıyorduk, birbirimize takılıyorduk. Bak kesin artık yarın Türkiye açıklar bunu duyarsa dedik. Gerçekten de öyle. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Çok teatral bir ifadeyle adeta gözleri nemlenerek ilk vakayı açıkladı. İlk defa orada bir muhalif gazeteciye söz verdiği için de Türkiye'de Demokrat Bakan ilan edildi. Yani gecenin geç saatlerinde kanlanmış gözleriyle bir takım bilgiler vermeye çalışan bakana bir anda sempati gelişti. Hem sağlık çalışanlarım hem bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ama bilmiyorlardı ki bakan adeta bir tüccar gibi bu salgına hazırlanması, ilk hastayı kamuoyuyla paylaşmaması, aslında başından beri salgınla ilgili doğruları söylememiş. Hem iyi niyeti açısından, hem deneyimi açısından, hem bilgi birikimi açısından çok yetersiz bir yönetimin içerisinde Covid belasıyla karşı karşıya kaldık. Yani esasen Covid belasını katmerleyen şey Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla aynı döneme denk gelmiş olmasıdır. Bir kere AK Parti'nin böyle onun öngördüğü senaryonun dışında beklenmedik alt üst oluşlara dair hiçbir hazırlığının olmadığını görmüş olduk. Büyük eksiklerimiz vardı. Özellikle pandemi hazırlık planında planımız tamamdı. Ancak bu kağıt üzerindeydi. İş uygulamaya gelince iki büyük sorunumuz vardı. Bu iki sorundan bir tanesi hastanelerimizdeki enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları bölümlerinin yoğun bakım üniteleri böyle bir pandemiye hazırlıklı değildi. İkincisi de ülkedeki laboratuvarların büyük bir kısmının moleküler test çalışma kapasitesi yetersizdi. Bu kadar yolunda gitmeyen şeyin arasında tek bir şey doğru gitti. O da doktorların, hemşirelerin, tüm sağlık emekçilerinin salgın boyunca fedakarca çalışmalarıydı. Çünkü Marmara depremi gibi büyük bir afet, Türkiye'nin ambulans sistemi, acil servisleri, hastaneleri, yoğun bakımları çok sayıda hastayı karşılamak ve bunları gerçekten iyi şekilde müdahale etmeye hazırdı diyebilirim. Bunun nedeni diyelim bir doktorun o anda görev yaptığı bir acil servise yüzlerce hasta, bazen yaralılar gelebiliyor ve çok ciddi bir sorun olmadan hallediliyor. Pandemiyi Türkiye hekimleri idare etti diyebilirim. Ama o dönemde doktorların hiçbir özlük hakkı, bu doktorlara, hemşirelere verilen sözler hiçbir adım atılmadı. Hiçbir söz verilmediği halde bu fedakarca çalışan sağlık emekçilerinin emeğine sanki Sağlık Bakanı kendi başarısıymış gibi kamuoyuna anlatmaya başladı. Krizi fırsata çevirecek ya AK Parti. Riyakarca yapıyorum. Ya işte diyor ki ben diyor İsveç'in bakamadığı adamı Türkiye'ye getirdim. Güya kızı tweet atıyor. Sağlık Bakanı tweet'i gönderiyor. Tamam Türkiye Cumhuriyeti Büyük Devlet gönderiyoruz anasını satayım uçağa. Gittin, getirdin. Sonra ne oldu bu adam? Ertesi gün Sabah gazetesinin haberi hiç unutmuyorum. Getirilen vatandaşın yürüyerek hastaneye gittiği, sonra kendisinin evinde tedavi görebileceği anlaşıldığında evine gönderildi. Adam kayıp o gün. O gün İzmir'de bir tane kadın, kanser hastası bir kadın, Covid'den ötürü hastanede kendisine yer verilmediği için bağıra bağıra öldü Türkiye'de. Bağıra bağıra öldü.
Pandemi hayatımızı tehdit ederken artan hasta sayıları nedeniyle yoğun bakımlarda yer kalmadığı söyleniyor. Sağlık Bakanlığı ise pandeminin başından beri pembe bir tablo çizmeye çalışıyor. AK Parti ilk vakayı tespit ettikten sonra bile kamuyu hazırlamadı. Kamu biraz akşamları televizyonlara çıkan ve görüşleri birbiriyle hiç uymayan profesörlerin insafına kaldı. Maske takalım mı, takmayalım mı, nerede takalım, sokakta mı takalım, sigara içince geçer mi gibi türü tartışmalarla bir süre kamuoyu oyalandı. Virüsün akciğere tutunduğu protein sarı ırkta Asya ırklarına daha fazla. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum. Maske takmaya gerek yok çünkü maske nemle ıslanıyor. Her gün yeni şeyler öğrendik. Bu virüsün vücuda nasıl bulaştığını, vücuda girdiği zaman bu hastalığı nasıl geliştirdiğini. Fakat tarihe baktığınız zaman bu tür kriz anları her zaman kendi şarlatanlarını yaratır. Bir anda bu kriz anında da bu işi fırsat bilen birçok şarlatan ortaya çıktı. Kelle paça ve ayak paça süper besindir. Koronavirüsünü önler. Koronavirüsünden ve diğer bütün virüsler aynı zaten. Farklı bir virüs değil. Onun için sabah akşam kelle paça yemeyi ihmal etmeyiniz efendim. Bundan faydalandı insanlar çünkü insanlar doğru, şeffaf ve gerçek bilgiye açtı. Kendilerine Sağlık Bakanı tarafından, Bilim Kurulu tarafından en doğru bilgilerin verildiğini zannedip hatta bunu veren bakana karşı sempati duymaya başladıkları zaman aslında bilmiyorlardı ki kendileriyle hiçbir şey paylaşılmıyor. Gerçekler tamamen saklanıyor. Bana yaklaşma. Sağlık Bakanı sadece çok iyi oynayan, muhtemelen Eskişehir yolundaki bir büyük binadan eline veren kağıtları çok iyi okuyan adamdan ibaretti. Ne oldu o vicdana sonra, o gözleri yaşaran vicdana? Ne oldu da o gözleri yaşaran vicdan hidroksiklorokwinin önünü açtı? Ne oldu da o gözleri yaşaran vicdan turkuaz tablolara yanlış bilgiler yazdı? Büyük skandallar yaşandı aslında. Bunlardan ilki şu. Türkiye'de ölü sayısını ve vaka sayısını bilmiyoruz. Evet, bir tablo açıklandı ve bu tablo 4-5 kez değişti. Önce işte Ekim ayına kadar, Eylül-Ekim ayına kadar bir tablo sunuldu bize. Ya bir bakıyoruz dünyanın en parlak ülkesiyiz yani. Neredeyse hastalık gelmemiş bize. İstatistikleri incelediğinizde Belçika ve İngiltere'nin özellikle %25-30'larda Covid ölüm oranları bildirdiğini gördük pandeminin ilk aylarında. Ya diyorsunuz ki Türkiye gibi hani sağlık sistemi şöyle böyle dediğimiz orta düzey diyelim bir ülkede %2 ölüm oranı. Hindistan'a bakıyorsunuz orada da öyle. %1,5-2'lerde. Rusya'ya bakıyorsunuz orada da öyle. Ama Belçika'ya bakıyorsunuz %30. Bu nasıl oluyor? Yalan söylüyorlar. Bu yalan sözünü kullanmak zorundayım. Çünkü bunu bir süre sonra kendileri de turkuaz tabloyu düzeltiyoruz adı altında bizi onaylamış oldular. Tabii buradaki problem şu, totaliter rejimlerde hiçbir zaman halk gerçekleri öğrenemez. Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. İstanbul ve Ankara belediyelerinin açıkladığı ölüm rakamlarının Türkiye'de o gün koronavirüsten ölen insan sayısının bile üzerinde olduğu ortaya çıktı. Bakanlık eli kolu bağlı, çaresiz gerçek tabloyu ortaya koydu. Ve o an anlaşıldı ki Mart'tan Ekim'e kadar Türkiye devleti hem kendi halkını aldatmış hem de dünyayı aldatmış. Şimdi dünyanın her yerinde bir hastaya bir tanı koyduğunuz zaman her hastalığın, her tanının bir kodu var. Derhal Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığın nasıl kodlanacağına dair bir takım raporlar yayınlar. Ve bu kılavuz bütün ülkeler tarafından, Türkiye'nin de içinde olduğu ülkeler tarafından kabul edildi. Fakat Türkiye hiçbir zaman bunu uygulamadı. Türk Tabipleri Birliği bu Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kodlama sistemine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın uymadığını Dünya Sağlık Örgütü'ne şikayet etti. O dönemde herkes Zoom toplantılarıyla birbiriyle haberleşiyor. Buna rağmen Avrupa Direktörü Hans Kluge ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'ye gelmesinin sebebi Türkiye'nin veri sakladığı bilgisiydi. Türk Tabipler Birliği'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'deki vakaların düşük gösterilmesi sebebiyle Türkiye'yi şikayet etmesiydi. Hans Kluge ülkeye geldikten sonra ona adeta yeni Türkiye'nin alışık olduğu şekilde bir diyet ödemesi yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü seçimlerinde bir Türk adayımız vardı.
Fakat biz seçimlerde Hans Kluge'nin desteklendiğini biliyoruz. Bunun karşılığında da Hans Kluge bildiği bilgileri ne Dünya Sağlık Örgütü'yle ne de kamuoyuyla paylaştı. Covid-19'dan sonraki ilk resmi ziyaretim ve bunu da Türkiye'ye yapıyorum. We are entering a new phase of collaboration between the World Health Organization, Europe and Turkey. Bunların yaptıkları yanlışlıklar yüzünden her gün 1, 2, 3 uçak dolusu insanımız vefat etti. Yani bir uçak düştüğü zaman hangi duyguları yaşıyoruz? Bunu 3 ile 5 ile 10 ile çarpın. Her gün. O kadar bilim dışı davranıyorlardı ki bunu dışa vurmaktan da çekinmediler. Milli Eğitim Bakanı canlı yayında Sayın Cumhurbaşkanı'na okulları kapatalım mı kapatmayalım mı diye sordu. O izin verince kapattı. Yani böyle bir yönetim anlayışı. Bu aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ideal Türkiye'si. Yani bu ideal Türkiye'de Cumhurbaşkanı her şeyi çözen adam, her sorunu bilen adam. Bir kere bir bilim kurulu kurdular ama ne bilim kurulunun aldığı kararlar hayata geçirildi ne de siyasetten aldığı kararlar bilimle kesişen kararlardı. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Adım gibi eminim ki seyahat yasaklarının esnetilmesine karşıydılar. Turistik tesisler meselesine karşıydılar. Ama devlette para bittiği için virüs bitmeden önlemler esnetildi ve gevşetildi. Olayların kontrolden çıktığı yer özellikle 2020 Ramazan Bayramı'ndan sonraki dönüşlerde vakaların artmasıydı. Biz vakaların arttığını gördük ama kontrol edemedik. Tabii bunun sebebi de ticari kaygılarla alınamayan kararlardı. Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Türkiye'nin kaynakları adım adım 3. köprüyle, İstanbul Havalimanı'yla, İzmir Otobanı'yla, Çanakkale Köprüsü'yle 10, 15, 20, 25 yıllık garanti ödemeleriyle bağlanmıştı. Böyle bir ihtimal karşısında elde herhangi bir kaynak da bırakılmadığını gördük. Yani acil zamanlar için kenara köşeye bırakılan para girdiklerini gördük. Bu arada aşı meselesi başladı. Şimdi biz övünüyoruz. Neyle övünüyoruz kardeşim? BioNTech aşısının müelliflerinin Türk olmasıyla övünüyoruz. Güzel. Ama en azalan biziz. İlk etaplarda baktığımda BioNTech'i Meksikalılar almış, Şilililer almış, Arjantinliler almış, Brezilyalılar almış. Ya Perulular almış. Ya Perulular açlıktan patates diyor ya. Bizimkiler halen görüşüyoruz. Uğur Hocam'la görüştüm. Uğur Hocam telefonu açtı. Ben yüzüne kapattım. Bu da yönetime olan güveni kaybettirdi. Ve devlet otoritesini sarstı. Bu tür büyük pandemilerde mücadelenin en önemli faktörlerinden bir tanesi de güvenilirliktir. Bak şimdi Sağlık Bakanı bilim kurulu toplantısı bitti. Altyazı geçiyor. Şimdi 120 milyon aşı dediler. Doz gelecek dediler. Herkese bak şimdi 4.2 milyon diyor. Bak hafta başı gelecek diyor. Kendisi artık inandırıcı olmadığı için, yani söylediği hiçbir söz tutmadığı için Uğur Hoca'yı canlı yayına bağlayıp teminat altına aldı. Bakın diyor, bakın. Bak söylediyse de yalancı o ya falan. Yani özetle 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Bunu söylüyoruz değil mi hocam? Evet. Vatandaşımızın sizden duyması önemli hocam. Bu anlamda özellikle söylüyorum. Özel sektörden gelen bir yönetici olması nedeniyle bütün güç ve kontrolün kendi kontrolü altında olmasını istiyor. Bu şekilde bir krizi yönetemezsiniz.
Bunlar Türkiye'yi bir şirket gibi yönetiyorlar. Ama kötü bir şirket yönetiyor. Gecenin bir saatinde 12'ye 10 kala sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Vatandaşın büyük bir çoğunluğu yoksul olduğu için evinde stok olamazdı. Ve insanlar yollara döküldü. Onu bile istismar ettiler. Birkaç tane gofret alan çocuğun fotoğrafını çekip işte gecenin bu saatinde gofret almak için yollara dökülür mü diye suçu millete atmaya çalıştılar. Ya inanmıyorum ya. Almış 50 tane 100 tane ekmeği getiriyor. Aslında bütün bu yaşananların arkasında Bakan Soylu ile Bakan Koca arasındaki büyük çekişme yatıyor. Bu devam eden sürtüşmede de Soylu'nun elinde Bakan Koca aleyhinde çok ciddi dosyalar olduğunu biliyor. Sağlık Bakanlığı'nın veri sakladığına dair. İçişleri Bakanlığı'nın bu verileri alıp hazırlamasının bir anlamı vardı. Sen bir hata yapıyorsun, ben bunu alıp yukarıya da bildiriyorum, toplumun da gözüne sokuyorum anlamına geliyordu. Tabii bu arada yavaş yavaş her şey ortaya çıkmaya başladı. Her şeyin kokusu çıkmaya başladı. Ankara'da siyasetçilerin ticari bağlantıları var. Süleyman Soylu ile kardeşi de medikal sektöründe iş yapıyorlar bu arada. Anlayacağınız bu iki taraf arasındaki kavga çok büyük. Soysuzlar bir Soylu yeter! Bu kadar soysuzlar bir Soylu yeter! Bu kadar soysuzlar bir Soylu yeter! Biz Covid'le 18 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kötü ekonomik yönetiminin bedellerini öderken karşılaşmıştık. Dolayısıyla bunlar tedbirleri almak anlamında uzun süre kapattıklarında bu vatandaşlarımıza nakdi yardımda bulunamayacakları için bir türlü o tedbiri gerçek anlamında alamadılar. Ve bu yardımları yapmadılar. Nakdi yardım yaptığımız dediği şeyler de tamamıyla işsizlik fonunu kullandılar. Yani Halkın kendi birikimi o. İşçilerin her ay gelecekte yararlanmak üzere yatırdıkları fono ya. Oradan aldığı parayı devletin hizmeti gösterdiler. O senin değil ki ya. O işçinin kendi parası. Bunu hizmet diye anlatıyorsun. Sen kime ne anlatıyorsun ya? 1400 lira. Hiç mi utanmıyorsun yani? 1400 lira, ayda 40 liraya, günde 40 liraya diyorsun ki evinde dur. 40 liraya ne yapacak? Şimdi bütün bunları bir tarafa koyuyorsun. Parçalı bulutlu aç kapa bir ara reklam vardı, Artema. Bozulan Artema'ya döndük. Aç kapa yalama olduk. Şimdi denge bozuldu, düzen bozuldu. Dükkan kapalı. Adamın çeşmesinden yanlışlıkla lastiği bozuk su damlıyor. Tık 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 tık. 10 lira yazdı. Adama bir fatura geliyor, bir bakıyor gözleri dönüyor. 500 lira. Bu ne? Katı atık bedeli. Katı atık bedeli ne? Zamanında parlamentodan geçirilmiş bir deri dumrul vergisi. Bunu kaldır. Kanun gerekiyor. Gecede 50 tane kanun çıkarın torbanın içerisine. At bunu. Esnafın dükkanı kapalı. Yok. Ama bu kısıtlamalara girildiği zaman öyle bir kesim vardı ki hiç bu kısıtlamalar onlar için uygulanmıyordu. Bunların birincisi AKP'nin ilk kongreleri oldu. Adeta biz bu yasakları koyarız ama bize bu yasaklar işlemez denildi. Kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada şu salonun hali. Bakın bir kongre yapıyoruz. Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz. Ve Rize'de salon lebalep dolu. Yani akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Ve her nerede kongre yapıldıysa rakamlar zıpladı. O yayınlanan kırmızı haritada aylarca Doğu Karadeniz kıpkırmızı kaldı. Çünkü AK Parti'nin geçtiği yerde ot bitmediği gibi her yerde virüs dolaşıyor, kol geziyor. Şimdi bunu gören ezilmiş, itelenmiş, ötelenmiş, vergi borcu, kira borcu, SSK borcu, her türlü işletme borcu olan insan bunu televizyonda gördüğü zaman sen hangi ruh halinden bahsediyorsun ya? Gider kafa atar ya o televizyona. Çok tepki aldık. Başkanım, AK Parti kongreleri yapıyor da bizim kahvehaneleri neden açmıyor? Tabandan çok tepki aldı. Yani AK Parti seçmeninden de tepki aldı. Diyorlar ki başkanım biz bunları seçtik ama bize neden zulüm ediyorlar? Bana diyorlar ki başkanım her seçimde geldin AK Parti'ye oy istedin. Şimdi AK Parti bize zulüm ediyor. Bir de bizi de yargılıyor. Esnaf bizi de yargılıyor. Diyor ki... Bir dakika. Açayım telefonu. Ali Bey nasılsın?
Merhabalar başkanım. Şu anda bir belgeselle ilgili bir çekim yapıyoruz. Tam da birahancilerden bahsediyorduk. Sen de Türkiye'deki bir örneğisin. Birahaneleri özetlerken bu kardeşimiz Aydın'ın en güzel birahanesini açıyor 38 yıl önce. İki kardeşler. Ali pandemiyle muhatap oluyor. Ali'nin dükkan kapanıyor. Ruhsatlı birahane. İçişleri Bakanlığı tık tık bir genelge yayınladı. Dedi ki bir sefere mahsus ruhsat değiştirde gidin dedi. Ali de belediyeye gitti. Dedi ki benim ruhsatımı değiştirin. İçkili lokantaya dönmek istiyorum dedi. Bu sefer belediye dedi ki Ali Bey sana içkili lokanta ruhsatı veremeyiz. Neden? Senin bulunduğun lokasyon belediyece içkili alan mücavir alanından çıkarıldı. Doğru mu Ali'cim? Ali de bu kaos içerisinde dükkanını açamadı. Bir gün bir baktı ki Ali'ye bir avukattan yazı geldi. Kim diye gönderen? Kardeşi. Özbeöz kardeşi. Ne istiyor? Ali, abi aylardır benim kiramı ödemiyorsun. Doğru mu Ali? Evet doğru. Kiramı ödemediğinden dolayı seni icraya veriyorum. Kiralarımı öde. İki kardeş mahkemelik oldu. Doğru mu kardeşim? Öpüyorum seni, arayacağım. Devam edeceğim, döneceğim sana, tamam? Şimdi örneğe bak abi. Şimdi ben bu adamla ilgili belgeleri aldım. Siyasi iktidarın partisine gittim. Dedim ki bakın durumlar bu aşamada. Lütfen bu konuyla ilgili bir çalışma yapın. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. AK Parti kendi siyasal İslamcı gündemini bu arada geçirdi. Çünkü bir kere zaten giderek ekonomik yoksullaşma var. Bütçe delinmiş. Pandemiden kaynaklı olarak zaten büyük bir tahribat söz konusu. AK Parti'ye oy veren geniş kitle dağılıyor. Ama en azından İslamcıları, muhafazakar tabanı İslamcı iddialarla tutmak gerekiyor. Şak Ayasofya açıldı. Taksim Camii açıldı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tümüyle siyasal İslamcı iktidarın kendi gündemini pandemi adı altında uygulama meselesi. Başka türlü izah edilemez. Çünkü içki içmek yasak değil. Zaten yasak diyemiyorlar. Yasak diyemedikleri için tekerlerini kapatma kararı koy. Yapamazsın sen bunu. O bir hak. Devletin Maliye Bakanı açıklama yapıyor. Devletin en çok vergi aldığı emtia. Sen bunu bir tarafa koyuyorsun, öbür tarafta içkili yerleri ortadan kaldırıyorsun. Ne oluyoruz ya, ne oluyoruz? Biz ne iş yapacağız kardeşim? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Nasıl bir psikolojiyle karşı karşı? Kalkacağım şimdi 2 tokat atacağım ya, o haldeyim yani. Bedelini ödesinler, onları mutlu edelim. Bana versin devlet 1 milyon lira, borçlarımı da silsin. Ben kapatacağım, ruhsatımı da yakacağım. Bunu önersin ya. Bir pazarlık yapalım yani. Burada bir mal var yani, değeri olan. Zorla almasınlar bunu elimden. Desinler ki kardeş ben istemiyorum faal olmanızı. Ve buna karşılık da hakkaniyetli bir şekilde şunu öneriyorum size. Kabul... İçmeyecek misin? Başka bara giderim. İşte o bar biterse ne olacak? Sonra aslında biraz o yaşam tarzını ne yapacağız biz? Biz o yaşam tarzını kaybettiğimizi kabullendik zaten yani. Yeni bir rejim kuruldu. Bu rejimde mutlak güçler birliği sağlandı ve bütün bu güçlerin tek sahibi Sayın Erdoğan oldu. Yargı mı hareket edecek? Tayyip Bey talimat veriyor. Sağlıkta bir karar mı alınacak? Tayyip Bey'den izin alınıyor. Hidroksiklorokin mi ortadan kalkacak? Onun söylemesi gerekiyor. AK Parti Türkiye'si bu. AK Parti tam olarak böyle bir Türkiye yarattı ve şimdi kara bir delik gibi büyüyor bu. Borçlarıyla beraber büyüyor. Yoksullaşma öyle kökleşmiş ki. Bir yanda AK Partililerin Türkiye'si var. Danışmanlar koko çekiyor. Diğer tarafta vatandaş tekel bayine gittiğinde artık sigara almaya gücü yetmediğinden makaron satın alıyor. Makaron ne biliyor musun? İçi boş sigara kağıtıdır aslında. Yani izmaritiyle beraber sigara kağıdıdır. Bunun içine kaçak tütün basıyorlar. 20'lik jelatinler halinde bakkalların altına satıyorlar. Gidiyorsun manava, bir taze gelmiş, yeni gelmiş parlayan domates, yeşil soğan var. Bir de ezilmiş, büzülmüş ürünlerin satıldığı raf var. Gidiyorsun fırına, bir sabah taze ekmek var, bir akşam ekmek var. Akşamki ekmek sabahkinin yarısı fiyatına. Ordunu da alamayacak olan çöpten topluyor zaten. İntihara varacak derecede yoksulluk arttı. Covid bunu pekiştirdi ve hadise bir ekonomik kriz olmayı aştı. Ekonomik krize bir sosyal boyut eklendi. Türkiye'de bir buhran var şu an. 19 yıl bu esnaf ve zanaatçılar hep destek verdi. Bu esnaf seçti, bu halk seçti. Ne hikmetse halktan koptu Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım halktan koptu. Bu
bugün Türkiye'nin her ilinden beni arıyorlar. Başkanım, sokağa inelim, miting yapalım, taşkınlık yapalım. Biz 15 aydır bu esnafı bugün düzeltiriz, yarın düzeltiriz, sabrediyoruz. AK Parti'yi getiren, ondan bir önceki hükümeti götüren sürecin en kritik unsuru esnaf ayaklanmalarıydı. Esnaflar sokağa döküldüler. İlk defa esnaflar eylem yaptılar. Bugün de aşağı yukarı aynı dinamikle karşı karşıyayız. Bütün hayatımızı siyaset ve siyasetçiler belirler. Yani buradan ülkenin vicdanına da sesleniyor. Böyle davranan milletler sonra bunun bedelini ağır öderler. Zaman içerisinde o yanlış siyasetçilerin suç ortağı olurlar. Bunu dünyada yaşadı. İspanya yaşadı. Almanya yaşadı. Japonya'da ilk atom bombası atıldığı zaman daha henüz Japon halkı savaşı kaybettiğine inanmıyordu. O kadar beyni yıkanmıştı ki ancak ikinci atom bombası atıldıktan sonra savaşın bittiğini anlayabildiler.